Herkese Roma'dan selamlar. Merhabalar. Roma'ya ayak bastık. Ha, tamam. Motosikletimizi otoparka bıraktık. Şehir içinde park etmekle vesaireyle uğraşmak istemiyoruz. Yine Biraz İtalya'da da bence Akif birazcık yoruldu ya. Ben yazık ona dedim ya. yine İtalya'da siren sesleri. Aynen. Hem nostaljik olsun diye bu sefer de toplu taşıma kullanalım bakalım dedik ama bu sefer farklı bir yere gideceğiz. Aslında önce yemek yemeye gideceğiz. Bir yer bulduk. Oraya gideceğiz. Akif baktı, bir 43-50 dakika arası var. Bakalım. Böyle gösteriyor. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet. O yüzden metro kullanacağız. Metro. Bakalım. Nasıl olacak? Şimdi bilet almayı deneyeceğiz. Şimdi nasıl bakayım? Roma 48 saat alsak Roma. 24 saat. Yarın biter. 40 saat, 42 saat. Alsak 12,5 euro. Yarın da bununla kullanırsak olur herhalde. Ama bu bütün hatları karşılıyor mu? bilmiyorum, öğreneceğiz. 2 tane. Cash or kart. Cash ödeyebiliyorsam ödeyemiyoruz. Kartla ödeyeceğiz herhalde ya da kart seçelim. Nerede post? Burada. Biletlerimiz yeniden durdurulabilir şekilde hazır. Şimdi biz Laurentina tarafına bineceğiz. Laurentina tarafından Laurentina. devam edeceğiz. Girişler bu tarafta. Hoppa. Metrodan indik. Şimdi otobüs durağına doğru yürüyoruz. Otobüsle varış noktamıza varmış olacağız. Kapağı bende mi? Aldım elime. Şimdi yemek yiyeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Uzun zahmetler sonucu. Ben yine haritalardan. Akif haritalara bakıyor. Bacağım uçtu yalnız. Otobüs çok kalabalıktı. Bir de iş çıkış saatlerine denk geldik. Nedir bilmiyorum. Mal gibisin. Buz gibi su içtik. Birkaç tane şehirde böyle Avrupa'da şeyler var. Böyle sokaklardan suyunuzu doldurup içebileceğiniz yerler var. Soğuk soğuk akıyordu. Çok iyi oldu bu benim için özellikle. Güzeldi, içimiz ferahladı. Şimdi benim ilgim dağılıyor haliyle, sağa sola bakıyorum. İncik boncuk şeyler var. Şimdi devam ediyoruz. Ve lezzetli gözüküyor bayağı. Sıra yok ki anladığım kadarıyla. Beni Türk düşmanı olarak bilecekler. Koyarız burayı da. Hayır. Hayır şimdi burada belli bir sıra var. 2 kişileri belli bir sıraları, 4 kişileri belli bir sıralar. Biz 2 kişi dedi, biz geldik. Bizim arkamızda bir arkamızın arkası yalnız. Gerçi Insight dediği için onlar da bize beraber geldi. Akif'le biz beraber gidiyoruz. O arkadakiler geldi. Akif'le bizim aramıza girdiler. Koşarak önümüze Koşarak geçti. önümüze geçti yani. Zaten masa ayrıldı. Yani masa belli, önünde garson gösteriyor yeri. Sen niye koşarak gidiyorsun? Şimdi bakalım bunu yapanlar nerede çıktı? Bizden. Şaşırdık mı? Bir şey demeyeceğim artık. Demeyeceğim. Susuyorum. Nokta. Stay together tonight. Are you ready? Sandviç aldık. Domates, peynir, marul. 2 tane de kahve aldık. Ağzımızı yapıp gezmeye başlıyoruz. Enerjimizi depolayalım. Gezmeye Yolculuğa çıkarız. devam. Görüşürüz.
Roma'da ikinci günümüzden herkese günaydın. Günaydınlar. Sabah şekerlerim derken. Seriyi en başından beri takip edenleri burayı hatırlarlar. İlk açılışımızı buradan yapmıştık. Onlara teşekkür etmek için aynı noktadayız. Şu ana kadar videolarımızı izleyen, yorum yapan, beğenen, abone olan herkese burada bir kere daha teşekkür etmiş olalım. Ve normal gezimizle ilgili paylaşımlarımıza devam edelim. Biz dün öğleden sonra geldik Roma'ya. Çok terlediğimiz için direkt işte kendimizi odaya attık. İşte çekim işlemlerini falan yaptık. Duşumuzu aldık. Bir tane yemek yeri keşfettik. Çok güzeldi bu arada. Tonarello. Evet, Tonarello. Acaba sıra var mı, kalabalık mı falan filan demeden direkt o tarafa doğru gidelim dedik. Bir de o bölgeye hiç biz daha önce geldiğimizde gitmemiştik. Oraya giderken bu sefer toplu taşımayı kullanalım dedik. Hem yol yorgunu, yorulduk, hani Akif de yoruldu falan. Toplu taşımayla gidelim. Bizim otel de toplu taşımaya çok uygun bir konumdaydı. Toplu taşımayla gittik oraya. O bölge de çok güzelmiş. Yani otobüste giderken her durakta dururken veya geçerken aa falan filan oluyordu. Burası ne falan diye. Şaşkınlık içinde. Neyse yiyeceğimiz yeri bulduk kolaylıkla. Zor bir yerde değil zaten. Bir 5 ile 10 dakika arası bir bekleme süremiz oldu. 2 kişilik, 4 kişilik diye ayırıyorlardı sıraları işte. Hemen aldı bizi. Hemen içerideki bir masaya oturtturdu işte. Yemeklerden bahsedeyim. Bahsetmezsem olmaz. İçimde kalır çünkü. Aklımda çok kaldı. Oturduğumuz yerde bir tane lazanya, bir tane neydi? Margarita mı? Margarita. Bir tane de değişiklik olsun diye kızarmış enginar söyledik. Yanında da 2 tane içecek aldık. Özellikle lazanyası yani çok iyiydi ya. Yani hala böyle tadı damağımda. Çok lezzetliydi. Sonra Akif bir çatal alayım dedi. Bir baktı Akif böyle kendini ben dedim ki bir şey mi oldu? Akif'e çok iyi falan filan dedi. Böyle anlatınca çok komik gelir. Bir lazanya nasıl bu kadar iyi olabilir veya bir pizza nasıl bu kadar iyi olabilir falan diyorsun. Daha önce duyduğumda da ya abartmayın ya falan filan diyordum yani. Şimdi ben o konuma geçtim. Ya Nemi'de bahsetmiştim yani, ya hani şu Dağçılıklı turta aynen. için 5 yıldır dilimde Kesinlikle. söyleyip diyordum. Sırf yemek için rotamı çevirdim buraya geldim diyordum ya. Lazanya şu an lazanya da o listeye dahil oldu. Çok iyiydi lazanya. Hani sırf lazanya yemeye o Tonarello'ya giderim. Hani diğer şeyleri benim gözümde kıymetsiz kaldı. Lazanyası muhteşemdi. Ki tiramisu'sunu da övüyorlardı. Onu da denedik. Yani bir Pompi favori yerimiz. Şimdi oraya gideceğiz bugün. Oradan şeker gösteririz hatta. Tiramisu'nu da yedim. Yani tiramisu da güzeldi. Güzel ama lazanya o kadar lazanya iyi öne ki geçti yani. her şeyi gölgede bıraktı. Yanına 2 tane kahve içtik. Espresso mu içtik? Hı. Espresso içtik 2 tane ve kalktık. Birazcık yürüyüş yaptık. İspanyol merdivenlerine doğru yürüyüşümüz. O kadar yedik ki göbeğimiz şişti. Acayip şişti yani. Ben üst düğmeyi açtım pantolonum yani şortumu. Yürüdük. Hatta akşam artık saat böyle ilerlemişti artık. 10.30 falan civar gibi bir şeydi ya da 10'a doğru falan mı ne geliyordu. Oradan İspanyol merdivenlerinden yakında bir otobüs durağının odamıza geri döndük. Hem yorulmuştuk hem de biraz yarından enerjisini alalım diye yattık uyuduk yani. Evet. Roma bizim için yeri ayrı şehirler listesinde. Evet, Roma yani bilmiyorum ya. Yani bugün bütün gün yürüyeceğiz neredeyse. Gün sonunda kaç bin adım atmışız belki paylaşırız, belki de paylaşmayız. Şurayı göstermek istiyorum. İtalya'ya turla geldiğinizde zaman zaman yaşayabileceğiniz bir durum. Toplanma alanları, sıralar vesaireler. Bir görün istedim. Mükemmel. Her köşesi, her yer altı, yer üstü tarih, sanat akıyor ülkenin. Şaşırılacak şey. Yani kamerada uzak gözüktüğü için gözün gördüğünden şu arkaları ne kadar iyi görüyorsunuz bilmiyorum ama binlerce yıllık kalıntılar. Yani bir zamanlar buraların ihtişamını düşününce insan ürpermiyor değil. Kesinlikle şu an bile hani bu dönemde bile ürperiyorsun, bir tuhaf oluyorsun.
Ki yarım yamalak gördüğün kısım mesela burası. O zamanlar burayı bir bütün olarak düşün. Dönemin koşullarını bir düşün. Yani Kolezyum'daki dökülen kanları düşün. Devasa bir şey ya. Evet. Yani bir yandan vahşet olarak gözüküyor ama bana hep çok ilgi çekici geldi o Kolezyum hikayeleri. Baktığın zaman yani esir almış. Zaten öldürecekken öldürmemiş. Eğlence çıkartıyor kendine. Niye eğlence çıkartıyor ya? Ben de ona karşıyım yani. Senin zevkin için niye insanlar orada birbirini öldürsün ki? Zaten öldürecek, bari en azından bir işe yarasın diye böyle öldürüyorlar. Birbirlerini öldürtüyor. Of, saçma. Neyse. Şimdi şuraya doğru gitmeye çalışacağız. Arkamızda da bir şeyler var bu arada ama Bakalım. net gözükmeyebilir. Ya şehrin zaten neresine baksan o falan diyorsun. O zaman Ya- devam edelim. Ne yapalım? Evet. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Şimdi ben buradayım ya. Sağıma bakıyorum. Böyle değişik bir yapı. Çaprazıma bakıyorum. Çaprazımın hemen sol tarafına bakıyorum. Onun diğer soluna bakıyorum. Solu, arkam, heykel. Böyle komple yani anlatabiliyor muyum? Göstererek anlattım yani. Bittik. Arkadaşlar hava 38 derece, hissedilen 40 yazıyor. Ama benim hissettiğim 50 falan. Herkes şıp şıp terliyor. Aşırı sıcak bir gölge bulduk, merdiven, oturduk, kalkamadık da. Vallahi devam edeceğiz ama işte birazcık dinleniyoruz. Evet, çok sıcak. Bir de kalabalık da ya. Yani bir önceki gelişimizde Eylül'de gelmiştik buraya. O zaman bile sıcaktı. Evet. Ama o zaman yağmura falan denk Yağmura gelmiştik, biliyor musun? yakalandık. Yağmur olmasın, motosiklette geliyoruz, sıcağa razıyız dedik ama acayip sıcak. Bence burası herhalde Ağustos sonuna doğru. Gerçi o zaman da sıcak olur ama Eylül, bilemedim Eylül. ya. Eylül başı gibi galiba ya da. Ya yağmuruna mağmuruna katlanıp Eylül. Eğer şeyse. Ama hani yağmurda elinde şemsiye dolaşması çok zor oluyor. Gerçi şimdi de şemsiye dolaşıyorlar güneş geçmesin kafamıza diye. Evet. Şemsiye satan mı ararsınız? Şapka satan mı? O pervanelerden satanlar mı? Sucular her yerde. Bir de şöyle bir şey var buranın. Hemen hemen birçok yerin noktasında su yeri var. Su akıyor böyle çeşmelerden devamlı. Buz gibi su. Bir de içilebilir o sular. Evet, Roma'da ortalık yerde akan bütün sular neredeyse içilebilir. Evet. Biz de doldurup içiyoruz. Hatta maden suyu bile akıyor gazlı bazı yerlerde, özel Evet. yerlerde. Kolezyumun orada var mesela. Ama sıra vardı önünde işte. Şimdi benim bir kere daha görmek için öldüğüm, yanıp bittiğim, tutuştuğum muhteşem sanat eseri Trevi Çeşmesi'ndeyiz. İtalya'ya ilk geldiğimizde burayı gördüğüm zaman büyülenmiştim. Yine aynı etkideyim. Ya herkesi bu kadar etkiliyor mu bilmiyorum ama beni çok etkiliyor. Şuradaki her bir heykele, heykelciye, her bir kıvrıma, her detaya uzun uzun bakıp incelemiştim. Sabah ayrı, akşam incelemiştim. Akşam ayrı incelemiştim.
Çok Yani- kalabalık ama ya. Çok iyi, hep çok kalabalık. Hatta burada enteresan İtalyanların da bize benzediği yönlerden biri, bir su birikintisi gördü mü dilek tutup para atıyorlar. Ama arkaya doğru burada. Şöyle arkaya doğru. Bozuklukları atıyorlar, dilek tutuyorlar. Burada da öyle bir şey var. Buradan miktarı hatırlamıyorum da iyi para kaldırıyordu yine Bir de İtalyan hükümeti. Türk parası satarsanız geçerli olmuyormuş. Euro atmanız gerekiyormuş. Geçerli olması Küçük için. dilekler tutacaksanız Türk parası atabiliyormuşsunuz. Gelato Trevi. Dondurmalarımızı aldık. Evet. Böyle bu 5 euroluk olan içine 3 top giriyor. 3 çeşit aldık. Bakalım deneyeceğiz. Hemen kapatıp kameraları kaldırıyoruz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Gelatolarımızı, dondurmalarımızı yedik. Mükemmel. Mükemmeldi. Özellikle limoncello'luyu tavsiye ediyorum. Ben şeyin ismini beğendim. O diğer meyvenin adı neydi? Türkçesi neydi ya? Passion fruit işte. Türkçesini anımsayamadım. Hep unutuyorum onu. Tutku mu neyse artık işte. O da çok iyiydi. Bir yandan Roma'nın sokaklarında kaybolmaya devam ediyoruz. Böyle kaybolmalara can kurban. Çünkü rastgele bir yerden geçiyorsun, karşına Böyle devasa bir şey şöyle çıkıyor. bir şey çıkıyor. Evet. Panthenon'a geldik. Buraya biz 2019'da gelip içine de girmiştik. Zannediyorum o zaman ücretsizdi. Para Ücretsiz verdiğimizi diye hatırlamıyorum. Para vermedik yani. Şu an 5 euro olmuş. Uyuz oldum. İtalya'da şu an enteresan ya. Su hariç her şey para olmuş. Evet ya. Daha önce geldiğimiz yerlerin hepsi ücretsizdi bazıları. Tuvalete para, asansöre bineceksin ona bile para. Değişik. İtalya da çorundan çıkmış. Yani tamam her şey çok güzel. Şöyle bir bakınca, sağına soluna bakınca, Ki bunun içi de çok güzel. içi de Ama güzel. Tepeden bir ışık geliyor sadece. Her şey çok güzel ama ayıp canım. ayıp denen bir şey var. Neyse devam ediyoruz. Devam ederiz. Oy 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 oy. 2019'da burada bir fotoğrafımız vardı. Şu sağ sol tarafta, bize göre sol tarafta bir yerde. Tekrar bu tarafa gelelim dedik. Castel San Angelo muydu? Neresi mi? Neydi bu? Castel San Angelo'ydu galiba. Öyle bir yer. Daha önce içine girmedik. Şimdi gider miyiz bilmiyorum. Muhtemelen gene girmeyiz. Buralarda böyle küçük küçük kafeler, şeylerin altı küçük küçük kafeler falan var. Biraz daha böyle sanatçılar orada daha çok yaşıyormuş herhalde. Öyle demişti yani bilmiyorum. Şimdi köprünün o tarafını da gezeceğiz biraz da. Haydi bakalım. Nereye giriyoruz? Vatikan. İçeri girecek miyiz? Hayır. Ya muhtemelen aşırı kalabalıktır diye düşünüyorum. Çünkü hani buralar böyle kalabalıksa orayı düşünemiyorum. Bayağı kalabalıktır. Biz zaten daha önceki gelişimizde girmiştik. Bayağı tadını çıkarmıştık. Akif de internetten bakmış. O da yanlış görmediyse, yanlış bakmadıysa 20 euro yazıyormuş. Hani zaten daha önce görüp gezdiğimiz bir yer. Tekrar ekibimize 20'den 40 euro vermenin bir anlamı yok diye düşünmekteyiz. Evet. Ama ilk defa gelecekler için verilir.
Biz daha önce gelip gördüğümüz için tekrar 20 euro vermenin anlamı yok dedik. Evet. Hatta Vatikan'ın içinde, şapelin içinde ben hapşırmıştım. Akif bir hapşurdu, ortalık Evet. inledi. Ben tanımıyorum dedim. Merve koşarak kaçtı benden. Ya zaten çok sert hapşuruyor. Orası zaten böyle geniş bir Akustiği alan. de Aynen. Zaten hani o tarz yerlerin akustiği böyle hani ses duyulsun falan filan diye daha böyle ön planda oluyor. Akif'te birinin o gür hapşuruk sesiyle hapşurunca herkes dönüp bize baktı resmen. Ben utandım, kırmızı oldu yüzüm falan, ne yapacağımı bilemedim. Ondan sonra o anda herkes şaşırdı. bazılarının günahı çıktı galiba. Ay çok fenaydı. Evet. Unutamayacağım. O zaman bir de biz girdiğimizde birazcık sıra vardı girerken. Hatırlarsan Bayağı sıra vardı. bahçesinde sıra vardı. Bayağı sıra Sıraya vardı. bekledik. Biz ondan turla girdiğimiz için rehber önde eşlik etti bize. O şekilde alıp girdi. İçerisi de acayip kalabalıktı o zaman. Şimdi size Bir de bir dışarıda... şey daha söyleyeceğim. Biz o zaman geldiğimizde Eylül gibiydi ya. Evet. Eylül gibi geldiğimizde burası o kadar kalabalık değildi sanki. Ben öyle anımsıyorum. Bu kadar değildi. Yani. Şuradan doğru geçelim mi? Katoliklerin merkezi Vatikan'dayız. Arkamda gördüğünüz yer Sistina Şapeli. Burasının sağ ve solda kamera açısına ne kadar yansıyor bilmiyorum. Dairesel tasarımlı sütunları var. Şapelin sağından ve solundan açılan şekilde. Şurada uzunca bir yoldan, dümdüz bir yoldan gelip burası şapelin ortada ve sütunların da sağda solda dairesel formuyla Katolikliğin merkezine gelen insanlara kucak açtığını, gelenleri böyle kucağına aldığını anlatan bir tasarıma sahip. Yani o yönüyle aslında güzel. Böyle mimari detayları iki inşaat mühendisi olarak seviyoruz. Teşekkür ederiz. Bizi bilgilendirdiğiniz için Akif Bey. Başka bilgileriniz var mı acaba? Yok, ben bu kadar bilgim var. Cahilim onun kalan kısmında. Maalesef. Estağfurullah efendim. Maalesef mal binalara bakıp gezmeyi tercih ediyorum genelde. Onu da az önce okudum falan diyormuşum. Yok şaka. Bir önceki gezimizde rehberimiz Taylan Atay bize bunları anlatmıştı. Tabi burada enteresan bir şey daha var. İçeriye girerseniz buraya geldiğiniz zaman. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Burada Papa'ya bir suikast girişimi olmuştu. Kim yapmıştı? Bir Türk ne denir ona? Mehmet Ali Ağca mı yapmıştı onu? Galiba. Yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Ali Ağca, doğru değilse de alta doğrusunu yazarsınız. Burada Papa'ya bir saldırı girişimi olmuştu ve yaralamıştı Papa'yı. Orada olayın gerçekleştiği yerde zeminde kan lekeleri şeklinde bir boya var. Olayın gerçekleştiği yeri ve olayı simgeleyen o kısmın unutulmaması için. Daha sonrasında Papa, yanlış hatırlamıyorsam, bu olayı gerçekleştiren kişiyle de bir araya gelmişti tekrar ve onu affetmişti. Bu da enteresan bir bilgi olarak kenarda... Az daha düşüyordu. Bu da enteresan bir bilgi olarak kenarda dursun. Ay çok komik. Where are you from? Türkiye. Arkadaş, sabah merhaba. Teşekkürler. Çok güzel. Çok güzel. Arnavut. Arnavut. Brothers. We will go maybe 7 days later. Arnavutluk. Nice. Very Yeah, good. yeah. Okay. With motorcycle. All right. Akşam. Have a nice day. Kollarını açmış şapel. İnsanlar da gelmiş. İşte ta kapı orada görüyorsunuz. Sıra oradan bu sütunların dönen kısmından dönüyor ve ta buraya kadar geliyor arkadaşlar. Bu sırayı bekleyip 2 kişi için bir de 40 euro ödememiz lazım. O kadar vaktimiz yok maalesef. Girmeyeceğiz. Ama siz ilk defa geliyorsunuz, girin tabii. İlk defa geliyorsanız ayırın o vakti. Zaten Roma'ya bir gün yetmez yani. Roma'ya evet. Yani böyle birkaç günlüğüne ya da bir haftalığına gelmeniz lazım ki
Vatikan'a zaten yarım gün biter. Yani burada sırayı bekle, içeriye gir, içeriye gez, et derken zaten yarım gününüzü alacak. Belki yarım günden biraz daha zamanınızı alacak yani. Çünkü bilet sırası falan çok fazla var. Bileti almak, bileti beklemek, içeri girmek derken. Evet. Şöyle yine biraz daha gösterelim size. Bu kadar sıcak günlerde, bu yoğunlukta, güneşin altında insanlar bekleyince zaman zaman ölebiliyorlar. Yani birisi bayıldı herhalde. Ambulanslar, polisler geldi. Bahsettiğim o kollarını açıp bekleyen yapı buradan en azından tek taraflı olarak daha iyi anlaşılıyor. Vatikan dışarıdan böyle bir yer. İçerisini göstermeyeceğiz maalesef. Vatikan'ın havasını aldık, suyunu içtik. Allah bizi ıslah etsin. Evet, şimdi indik otobüsten ve yemek yiyeceğimiz yere doğru gideceğiz. Akif yol tarifi bakıyor. Otobüse binerken otobüsümüz bozuldu bu arada. Şansımıza. Sonra hareket etmeye başladı. 5 dakika falan bekledik çalışmasına. Evet, başımıza bu da geldi. Bunu da gördük. Birazdan ravioli ve makarna yiyeceğiz. Sıra mı var yoksa? Büyük ihtimalle sıra var yine. Yine mi ya? Sıra bu tarafın sırası değilmiş. Orada başka bir şey var. Gözüm korktu. O tiramisu ya. Tiramisu yiyorlar galiba onlar. Öyle mi? Elinde bak tiramisu yiyorlar. Evet, the best tiramisu yazıyor. Two Oturunca sides. Akif oraya da bakar bakalım. Bir oraya da bak. Ama aklım şeyde, Pompei'de. Evet, orada bir yiyeceğiz. Başka bir yer aramayacağım Bir o yerimiz yüzden. şişer. Yemek yediğimiz yerde şöyle göstereyim size. Yiyeceğimiz. Sıra bize gelince içeride yemeklerin başında görüşürüz. Çok az sıra bekledik. Ondan sonra oturduk, kapının girişine oturduk birazcık ama şansımızla birazcık otobüsün bozulması ve kapı girişine oturmamız. Neyse, yemekler güzel olsun da bunlar sıkıntı değil yani. Yemeklerimiz geldi. Ravioli ve peynirli ve biberli makarna. Bakalım nasıl olacak? Yorumlara çıkınca yaparız. Burası çok uğultulu. Evet, görüşürüz. Hadi bize afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Önce yemeğimizin yorumunu yapalım. Ravioli yedim ben. Güzeldi. İçinde peynir ve ıspanak vardı. Lezzetliydi. Domates sosluydu. Dün Akif'in Amalfi'de yediğinde tam tersi patates vardı içinde. Kremalıydı Ve bir de. kremalıydı, evet. Bu da domates soslu ve peynir ıspanaklıydı. Ama lezzeti yerindeydi. Ben beğendim ama tek sıkıntı bence porsiyonların bir tık küçük olması. Yani diğer yerlerle kıyaslayınca porsiyon ve fiyat olarak kıyasladığınızda burası pahalı kalıyor. Ama senin şeyde yedin, Amalfi'de yediğin de porsiyon daha büyük, hatırlarsan. Evet, evet. Bunların raviolileri daha büyük ama dün Akif'in yediğinki daha küçük ama daha çok vardı. Evet. Bunda mesela 5 tane falan vardı belki. Büyüktü birazcık da ama azdı bence. Ben Evet. onu yedim. Tadı güzeldi, fena değildi yani. Beğendim. Ben de peynirli, üstüne biraz karabiber serpiştirilmiş bir makarna yedim. Spagetti tarzında bir şey. Yani peyniri birçok insana ağır gelebilir. Böyle Bana ağır geldi açıkçası. Ben böyle Ama her ben- türlü peynir sevmiyorum. ben sevdim. Hani tat olarak neye benziyor, hangi peynire benziyor derseniz çökelek tarzında bir peynir tadı var. O yüzden bazı insanlara ağır gelebilir o tat. Oradan çıktık. Hemen yan tarafında oldukça yüksek yine puan almış. Önde biz girerken sıraları gördüğümüz bir tiramisucu vardı. Biz esas hedefimiz Pompei buradan sonra tiramisu yemek için ama bu kadar insanı görünce burayı da deneyimleyelim dedik. Şöyle bir tiramisu aldık. Küçük, klasik tiramisu. Bu da 2,5 euro. Şimdi bunun tadına bakacağız. Bunun karamellisi, klasik bir de çileklisi var. 3 çeşidi vardı.
Small ve medium olarak 2 tane boyutu var. Biz small boyutunu aldık çünkü diğer tarafta da yiyeceğimiz için bunu denemelik olarak aldık yani. Siz isterseniz büyük de alabilirsiniz veya çilekli veya kremelli de alabilirsiniz yani. Pompi'deki tiramisu'muzu da yedikten sonra ikisi arasındaki farkı söyleriz. Bunun fiyatını söyledik mi? 2,5 euro. 2,5 euro. Görüşürüz. Görüşürüz. Piazza Navona'dayız. Burada ortada bulunan yapılar tadilata girmiş. Şurada güzel bir fışkiye vardı. Şu karşıda da yine bir tane Mısır taraflarından getirildiği söylenen bir sütun vardı. Hala o gözüküyor en azından da. Yani birisi replikaydı. Hangisinin emin değilim. Bu meydandaki miydi? Diğer İspanyol merdivenlerin olduğu meydandaki miydi hatırlamıyorum. Bir tanesi Mısır'dan özellikle getirilmiş. Çok beğenilip Roma İmparatoru tarafından. Sonra burada benzeri yapılarak bir tane de bu meydana koyulmuş. Ama hangisiydi şey olan, orijinal olan onu hatırlamıyorum, ne yalan söyleyeyim. Burada şöyle yine güzel yapılar da var. Gittiğimiz yerlerden bazı huylarımız var. Tohum almak gibi. Henüz başarıya ulaştığımız bir tohum yok ama bir tane kavun aldık. 2 çeşit domates aldık. Belki bunlardan pizza sosu yaparız. Bir de fesleğen aldık. Pizzanın üstüne fesleğen koymak lazım. Bakalım bunları artık yapabilirsek seneye bakalım ne çıkacak ortaya. Göreceğiz. Aldığımız yer de şurası. Del dolce tuo respiro è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, non cadi lì se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione, fuori e dentro di te, vola vola e si va, sarà perché ti amo e vola vola con me, e stammi più vicino, se l'amore non c'è, non dimmi dove siamo, che confusione, sarà perché ti amo. Şimdi günün kapanış tatlısını almaya Pompi'ye doğru gidiyoruz. Kapanışı tatlıyla yapıyoruz. Evet. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. İspanyol merdivenleri sağımıza ve arkamıza artık alarak cadde boyunca devam ediyoruz şu caddeden. İspanyol merdivenlerinde küçük bir konser dinledik. Çok güzeldi. Yerli halktan. Onun dışında insanlar çok keyifli burada ya. Yani yüzlerinden böyle ne bileyim, bizim insanlar gibi böyle bir gerginlik, bir yaşam mücadelesi yokmuş gibi geliyor. Ama bu şeyden dolayı mı? Pompi yazıyor orada bu arada solda. Tamam. İlk sol... Dediğim doğru çıktı, gördün mü? Evet. İlk soldan giriyoruz ve Pompi'ye ulaşıyoruz. Sözün yarım kaldı ama. Bizdeki bir yaşam mücadelesi mi yoktur nedir bilmiyorum ama böyle daha hayattan zevk alarak yaşıyorlarmış. Daha böyle pozitif bakıyorlarmış gibi geliyor. Bunu bizim toplumumuzda yaşamasını isterdim açıkçası. Ya bizden neler çalındığını buralarda çok daha iyi anlıyoruz. Maalesef. Ben olsam ben de yurt dışı çıkış harcı koyarım. Fiyatını da bu kadar yükseltirim. Neyse şimdi tatlımıza bakalım. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Tiramisu'muzu aldık sonunda. Şöyle kapalı bir kutunun içinde veriyorlar. Ve şöyle, bu klasik olanı. Şu da çilekli olanı. Üzerine bu çilekleri sonradan ekliyor. Tiramisu'yu önce kasadan alıyorsunuz. Ne istediğinizi söylüyorsunuz. Fiş ile beraber tiramisu alanına gidiyorsunuz ya tatlı alanına işte. Burada yapıyor. Çikolatalıysa, klasikse üstüne çikolata serpiştiriyor. Çilekliyse çilek, karamelse belki karamel serpiştiriyordur işte. Evet.
Bu arada bunları veren çalışan bize direkt Neli diye sordu. Neli, iyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkür Çile, ederiz falan. klasik hepsini anladı az buçuk da olsa. Evet. Herhalde ilk defa bizim Türk olduğumuzu anlayan biri. Normalde İspanyol da İtalyan mısınız diye, İtalya memleketinde İspanyol musunuz diye sordular. Viyana, Belçika taraflarında, işte Macaristan, Prag taraflarında da İtalyan ya da İspanyol musunuz diye çok soran oldu. Biz de birbirimize bakıyoruz, hiç öyle İspanyol veya İtalyan tipi bence yok. Hani belli bariz Türk'üz yani. Burada ilk defa böyle Türkçe cevap verince bir şaşırdık. Aslında mutlu oldum yani, Türk oldum anladılar. İtalyanlarda da bizdeki gibi iki Türkçe kelime Türklere, iki İtalyanca kelime İtalyanlara söyleyince canciğer oluyorsunuz değil mi? Aynen. Benziyorlar bize. Benziyorlar, çok övüyorlar. Neyse, Roma'da kalbimizi bıraktık. Evet. Yani daha önce de bırakmıştık. Çok sevdiğimiz bir şehir. Bir kere daha buradan hem tatlı hem hüzünle ayrılmış olacağız. Evet, bir daha gelmek nasip olur umarım. Roma'da ikinci gününde sonuna yaklaşıyoruz. Aslında hani bu videoyu çektikten sonra biz birkaç yere daha uğrayacağız. O kısımda da yani siz daha önce onları izleyeceksiniz. Sonra burası gelecek. Kapanışı sevdiğimiz noktalardan biri olsun istedik. O yüzden Trevi Çeşmesi olmadığı için İspanyol Meydanı'na geldik. Merdivenden orada aslında çekecektik bir de ama orası da çok uğultulu ve kalabalık olduğu için biraz daha sakin bir ortam deneyimledik. O merdivenlerin hemen sağ tarafında böyle bir alan var. Oradan yapalım kapanışlık. Hem Roma topluluğunda neler yaptık? Dün işte öğle vaktinde falan geldik. Otele girdik, eşyaları bıraktık. Birer duş aldık ve dışarı çıktık. Hemen yemek yerine geçtik tabii ki. Çok acıktığımız için. Yemek yerinden bazı görüntüler falan çektik. Lezzet hakkında da söyledik. Lezzeti bayağı, yeri de iyiydi. O bölge de çok iyiydi. O bölgeye daha önce hiç gitmemiştik. O bölgeyi de biz beğendik yani açıkçası. Onun dışında gün öyle bitti. Sonra birazcık yürüyüşle tutsek tekrar bu İspanyol merdivenin olduğu yere doğru yürüdük. Çünkü çok yediğimiz için artık sindirelim birazcık dedik yani. Buraya kadar yürümüş olduk. Buradan sonra tekrar otobüse binip odamıza geçtik. Bugünkünü de Ayıp aslında. Bugün de çok geç olmadan yeniden kendimizi dışarıya attık. İlk olarak otelin yakınlarında kahvaltı yaptık. Sonra eskiden gördüğümüz simge yapıları, bazılarının işte içine girdiğimiz, bazılarının giremediğimiz olanlar vardı. Onları tekrar görmek istedik. Kolezyumu dolaştık. Diğer simge yerleri dolaştık. Castel San Angelo denen bir kale var. Oraya doğru gideriz dedik ama orası da tadilattaydı. Tekrar içeriye girmeyi denemedik. Yani Roma sokaklarında kendimizi kaybettik diyelim. Roma tatlarını denedik. Dondurmalarından yedik, gelato. Kolezyumun içine içine girmedik, dışından dolaştık. Yılın bu ayı gelirseniz eğer birazcık kalabalık ve yoğun oluyor. Bir de sıcaklıkla beraber pek yani çok çekilmiyor. Bizim bu ayı tercih etmemizin sebebi motorla geldiğimiz içindi. Yani hem yağmura, çamura kalmayalım diye. Sıcaklık bir nebze biraz daha telafi edilebilir bir durum da yağmur, çamura kalınca bunun telafisi biraz bizim için zor oluyor işte. Kolezyumun daha önce geldiğimizde zaten tur rehberimiz Taylan Bey demişti. Dışı içinden daha güzel. Evet. Demişti. Hani içinde çok bir görebileceğiniz bir alan yok. Asıl gösterisi dışı demişti. Biz o yüzden bu gelişimizin içine girmedik. Sadece dışından birkaç görüntü aldık ve dışarı çıktık. Onun dışında bir de Pantheon. Pantheon'a girelim dedik. Daha önce geldiğimizde girmiştik. Ama yine gelecekleri duyuralım. Pantheon 5 euroydu bu sefer geldiğimizde. Daha önce geldiğimizde ücretsizdi. Evet. Bunu söyledik. Bugün özetle bunları yaptık. Yani burada 2 gün geçirdik. Motosikleti burada kullanmadık. Yarın da Floransa bölgesine gideceğiz. Floransa'ya giderken daha önce gittiğimiz ve hoşumuza giden Siena ve San Gimignano'ya uğrayacağız. Siena'da palio yarışları yapılıyor. Onlardan bahsedeceğiz yerinde. Sonrasında Floransa'ya gidip gece Floransa'da kalacağız. Floransa'yı da gezeceğiz. Floransa'da görüşmek üzere. Evet. Hoşça kalın. Bizimle kalın.